Merhaba örgü severler. Bugün sizlere yakadan başlamalı ajurlu hırkanın detaylarıyla geldim. Her paylaştığımda çokça merak edilen, yapımı sorulan bu hırkayı önce sizlerle şöyle yakından paylaşmak istiyorum. Çok şık, çok zarif, hem çeyizlik hem de günlük kullanımda severek kullanabileceğiniz bir model. Detaylara geçmeden önce arkadan da nasıl göründüğünü göstermek istiyorum sizlere. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Şöyle bütün detaylarını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kollarında farklı bir model, bedeninde farklı bir model. Yani hırkamız iki farklı örneğin birleşmesinden meydana geliyor. Ve gerçekten yıllardır modası geçmeyen ve hiçbir zaman geçmeyecek olan çok şık ve zarif bir model. Şöyle daha yakından göstereyim. Reglan kol çalıştım. Ve misinalı şişle tamamen dikişsiz örülebiliyor. Ama ben kollarına dikiş uyguladım. Tabi siz eğer örmek isterseniz misinalı şişlerle hiç dikiş yapmadan da örebilirsiniz. Şimdi mankenden çıkarıp masanın üzerinde detaylıca model üzerinde konuşalım. Şöyle hırkamın üzerinden de ilmek sayıları, ip şiş bilgilerini vermek istiyorum. Dediğim gibi hırkamız yakadan başlanıp bütün olarak örülüyor. Ve ben sadece kol dikişi yaptım koltuk altından. Onu da şöyle yakından göstereyim. Bu kısım dikişli kısmı. Aslında misinalı şişle döne döne örüldüğü zaman kol dikişine de gerek kalmadan tamamen dikişsiz bir hırka elde edebilirsiniz. Önce kullandığım iplik ve şiş bilgisini vereyim. Çift kat angora, yani angora ipi 2 kat yaparak bu hırkamı 5 milim şişle ördüm. Ama daha önceden Instagram'dan takip edenler varsa o zaman daha önce ördüğüm hırkalarımı yine angora ipi 2 kat 4,5 milim şişle örmüştüm. Bu da ne fark ediyor? Beden ölçüsünü fark ediyor. Angora ip 2 kat örüldüğünde 4,5 milim şişle 38, yani 36-38 bedene uyumlu oluyor. Ama 5 milim şişle ördüğümde 38-40 bedene uyumlu oldu. Daha büyük şiş numaralarıyla örülebilir mi? Evet, örülebilir. Bence 5,5 hatta 6'ya kadar örülebilir ama o zaman daha esnek oluyor. Mesela şu an 5 milim şişle 2 kat çok güzel yumuşacık oldu. Ama daha da büyürse 5,5-6 milim olursa daha da gevşek olur. Ama duruşu nasıl olur bilmiyorum. Hani ben örmediğim için bu konuda pek bir şey diyemiyorum. Önce beden bilgisini vereyim. Omuzdan aşağı uzunluğu 70 santim. Genişliği 102 santim oldu benim elimle, benim kullandığım ip ve şişle birlikte. Yakadan başlamalı dedik ama burada yakadan başlamasında farklı bir teknik var. Eğer daha önce benim laleli şal videolarımı, sıralı yapraklar şal videolarımı izlediyseniz oradaki başlama tekniğine benzer bir teknikle çalışıldı. Ne yapıyorduk o şallarda? Kenar sayısı kadar ilmek atıyorduk. Atıyorum, şalımızı 15 ilmekle öreceğiz. 15 ilmekle başlayacağız. Ama sadece kenar 4 ilmeğiyle başlayıp ilmek atıyorduk. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu konuda size fikir verecektir. Bu hırkada da benzer bir yöntem kullandım. Nasıl yaptım? Lastik sayım 11 ilmek. Şişime 11 ilmek atarak başladım. 21 sıra ördüm. 21 sırayı da nasıl ördüm? Bu kenarlarda hani zincir gibi görünür ya ördükçe. Onlardan 21 tane oluncaya kadar ördüm 11 ilmeğimi. Daha sonra o başladığım yere ipimi taktım. 21 sırada bu taraftan ördüm. Hatta hırkamı şöyle tutayım. Yani ne yaptım? 11 ilmekle başladım. 21 sıra ördüm. Tekrar buradan ipimi takıp 21 sırada buradan ördükten sonra bu kenarlarda o zincir gibi görünen yerlerden ilmeklerimi aldım. 21 sıra buradan, 21 ilmek buradan, 21 ilmek buradan, toplamda 42 ilmek. Ortadan da bir tane aldım. 43 ilmeğim oldu. Daha sonra ilmeklerimi de şöyle paylaştırdım. Şöyle açayım. Net fikir verecek size. İlmeklerimi de şu şekilde paylaştırdım.
Bildiğiniz gibi reglanda genelde 2 ilmek kullanılıyor. 3 de yapılabilir tabii ki ama ben ikişer ilmek reglan kısımlarına verdim. Ön pata bir ilmekle başladım. Hatta şöyle yakından göstereyim. Lastiğim zaten örgü boyunca 11 ilmek olarak devam etti. Bir ilmek ön pata verdim. 5 ilmek kol modelimiz için şöyle yakından da göstereyim. Bakarak model çıkarabilen hanımlarımız var bizim maşallah. Hepsi çok marifetli. Ve yine aynı şekilde bu kola da 5 ilmek, ön patada 1 ilmek ve geri kalan ilmeklerimi de arka model için bıraktım. Onu da şöyle yakından göstermek istiyorum. Şöyle gerçekten çok güzel bir model. Örmesi de kolay aslında. İlmek sayılarını çok soruluyordu bana. Hani kaç ilmekle başladın, nasıl ördün diye. Şimdi ben sadece 11 ilmek desem bunu pek anlaşılacağını düşünmüyorum. Ama böyle omuzunda, kolunda, yakada ne kadar ilmek başladım, ne kadar ilmek çıkardım, bu bilgiler olduktan sonra ben eminim ki hepiniz çok rahatlıkla örebileceksiniz. Detaylı videosu gelecek mi? O da gelecek ama ne zaman? Şu an aşırı derecede yoğunum. Elimde siparişlerim var, video çekimlerim var. Onları tamamladığım zaman istiyorum ki sizinle baştan başlayıp sona kadar birlikte örelim. Ve tahmin edersiniz ki her ilmeğini birlikte ördüğümüz zaman videolarımız çok daha uzun oluyor. Ben de o yüzden daha rahat, sakin bir zamanda bunu sizinle birlikte örmek istiyorum. Ama yine dediğim gibi hanımlar buradan bakarak modelde çıkarabilirler. Kol modeli mesela çok kolay bir model. Şallarımda da daha önce görmüşsünüzdür. Siz de pek çok projenizde kullanmışsınızdır. Zaten 5 ilmekle başlanıyor. Model aslı şu şekilde. Dola 3 ilmeği birlikte ör, dola. Bir sırasını bu şekilde örüyoruz. Diğer sırasını dola, 3 düz dola şeklinde ördüğümüz model kolların ajur kısmı ve görüntüsü de hakikaten çok güzel ve zarif duruyor. Hele üzerinizde giydiğiniz zaman aynı şekilde. Ama bunu detaylıca anlatmam lazım. Yani şurada hemen anlatamam ya da anlatsam anlaşılır olmaz. Ama şöyle yapabiliriz. Belki yine hani bunun da sözünü vermiş olmayayım da fırsat bulursam şöyle yapayım. Bu modelin 2 örneklik, 3 örneklik kısmını sizinle birlikte örelim. Bir parça üzerinde, küçük bir parçada. Bundan yola çıkarak örebilenler örsün. Yoksa daha sonra detaylı videosunda birlikte yine öreriz. Bütün bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Yine ne dedim? 2 kat angora, 5 milim şiş, 11 ilmekle yakadan başlayıp 21 sıra, 21 sırada buradan ve ilmekleri çıkarırken bir tane de ortadan, yani 21 21 ortadan da bir ilmek çıkararak örüyoruz. Ön patına lastikten sonra bir ilmek, 2 reglan, 5 kol. Aynı şekilde diğer kısımda bu böyle. Kollar dikişsiz. Bedenine gelince onu da söyleyeyim. Bedeni herkesin değişir. Göğüs kopu geniş olan vardır. Karın basen kısmı geniş olan vardır. O yüzden bu artırmaları üzerinize göre ölçerek yapmanızda fayda var. Bu artırmalar yeteri uzunluğa geldikten sonra burada kaç örnek yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. de bitirmişim. Daha sonra kolu ayırıp alt bedeni ördükten sonra kola ilmek takarken, kolumuzu örerken altta bir örnek daha çıkardım. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 14 ya da 15 ilmek falandı. Beden genişletmek isteyenler burada daha fazla ilmek çıkarıp da o genişliği de sağlayabilir. Başka söylemek istediğim detaylar ya da merak ettikleriniz benim şu an aklıma çok gelmiyor ama eğer merak ettiğiniz detaylar olursa yorumlara yazabilirsiniz. Hemen ilk gördüğüm zaman cevap vermeye çalışacağım. Yine detaylı videosunu ilk fırsatta çekmeye çalışacağım ama dediğim gibi çok detaylı olacak. Eğer izlemişseniz bu tür şallarda, detaylı hırkalarda çok uzun, yani 2 part, 3 part videolar olduğu için şu anda da çok fazla mesaj aldım. Bu hırkanızı nasıl ördünüz, nasıl kaç ilmek falan diye. Ben de sizlerle bu detayları paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar. Umarım bu bilgiler eşliğinde örüp kullanabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar.
Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.